Efendim, episod ve bir sergi hikayesi. Ya hiç normal bir şey değil ve niye bu anormalliği niye yaptığını sormak istiyorum. Şükrü Özyıldız'ın beynine girdik. Şükrü'nün kaslarına da girmek istiyoruz bir ara, onu da yapar. Eyvah değil mi? Eyvah. Bu sergi de olursa. Aşkım anlat. Sanatçımız Ru çok acayip bir sergi hazırladı. Tamam, içinde varım gibi anlatmak istemiyorum. O yüzden senin anlatmanı istiyorum ve Şükrü Özyıldız'ı nasıl ikna ettin? Aslında beni çok şaşırttı Şükrü. Çünkü en az benim kadar bilgi sahibiydi konuda. Evet, onu öyle. Ben biraz hatta böyle ilk başta önyargılı bir şekilde zaten konuyu bilmiyordur ve hani hızlıca bir anlatayım gibi bir yerden girdikten sonra Biliyorum. Ya çok iyi değil mi yani? öyle bir hani portre derler ya. Evet. Öyle bir durum oldu. Sonra zaten kendisi de çok ilgili ve meraklı olunca biz biraz daha içeriği nasıl geliştiririze geldik. Hani konuyu anlatmayı geçtik. Öyle olunca da çok hızlı aslında adaptasyon oldu gibi düşünüyorum ben. Nereden aldın konuyu? Çünkü sana muhtemelen geldi. Şimdi biz senin beynin içine gireceğiz ve oyunculuk hikayeni şöyle bir yansıtacağız gibi bir şey mi? Nasıldı? Ya, ben böyle şeyleri seviyorum. Yani Ben de seviyorum. Normal hayatta da Evet. biraz analitik yaklaşan bir insanım. Yani duyguların bile bende bir analitik bir karşılığı var. Şimdi o da böyle bir teknik bir yerden girdiği zaman dedim tam benim de aradığım şey bu. Ondan sonra işte hangi cihazı kullanıyorsun, ne bu falan derken hani işte Bana cihaz falan önerdi ya, bunu biliyor musun falan diye. Öyle bir gelişti konu yani. Tabii ben biraz hani böyle şeyleri takip ediyorum. Hani teknolojik gelişmeleri, teorileri falan en azından. Biraz onunla da karşılık bulan güzel bir sistemi vardı Apple'ın. Dedim ki benim de işte tam aradığım şey. Dedim inciğime cıncığıma bakalım. Yani, O zaman bir de bayağı onları bize göstermediniz tabii. Her şeye baktınız. ya her şeye henüz tam bakmadım. Bak olacak Bakacağız bu yani. Yani böyle cevaplarını falan bu şekilde gönderiyor. Hani Ebru'ya iletilir, buna da bakalım. Ya çok Yani, iyi bak hani, olur. Ya bu cihazla çünkü Evet. şöyle yani normal bir zamanda da biz tamam bir duygusal bir tepki aslında yaptık aslında. Hani beyinde Evet. neler oluyor bitiyor, hani hayal gücü ne kadar bir yere yansıyor, onun nasıl kanıtını alabiliriz biz. Yani öyle enteresan analitik ve biraz matematiksel şeyler bunlar ama bunu sen normal hayatta entegre edebilirsin ve inanılmaz bir dünya var orada Ben yani. de bir şey dedim ya, flörtlere falan numara. Tabii Değil mi? ki. Çok istedim ya, yeter Tabii artık ki. diye yani. Oh be. Ben de orada şey dedim, baktık bakıyoruz. Bak o bak. Evet. Yani kafanda bu varken Evet. hani flörtünü düşün ya da gelsin, görsün. Hani Ne ona oluyor? göre evet. Ya da neden bu kadar gereksiz yükseldi? Bunu nasıl düşürebiliriz? Ya o zaten yani değişkenlik gösteriyor ama iş dünyasında mesela düşünsene 10 yıl sonra ve 20 yıl sonra bütün yapımlar ve bütün işler buna dönerse sen avantajlısın. Bu arada ilk apoletleri aldılar yani. Yani bir de Oyunculuklarını artık mesela Şükrü'nün doğaçlama kısmı işte. ama ben senin Bilimsel hepsinin olarak komik olduğunu onaylandı. söylüyordum mesela. Onun hepsi konu çok ya adam yakışıklı okey de illa süper kahraman olmak zorunda değil. Çünkü doğaçlaman çok iyi yani, anladın mı? Artık bilimsel Ya. olarak da onaylandı. Ben seviyorum zaten de şimdi sen de biliyorsun. Kas Biliyorum, dediğimiz evet, kurum, evet. bizim Hepimize ülkemizde kastı var, evet. bazı dinamiklerle Evet. çalışıyor. Yani inşallah bir gün kıracağız bunları. Ne yapalım? Bence yavaş yavaş kırılıyordu. Ama En işte son bu ön yargıların böyle yavaş yavaş olup patlıyor olması da benim olması hoşuma gidiyor. Yani o yüzden bizim sektör de değişiyor. değişiyor ama sen de anlatmaya başladın. Sen anlatmazdın ya, tamam falan der. Şimdi bir rahatladım böyle bir. Biraz inşallah çok rahatlamamışım. İnşallah yani nöronları verecek kadar gitmiş, ben sana İnşallah söyleyeyim. çok rahatlamamışım. Seni açacak kadar şey oldu. Peki Şükrü'ye hazırlanırken yani Şükrü'yü inceleyeceksin ve bu sanata dönüşecek veriler lazım bize, okey. Ne soracağını nereden planladın, nasıl planladın? Şimdi bir zaten biyolojinin el verdiği Biyoloji bazı sorular var ve bakmamız gereken bazılar var. Onlar zaten benim değil, bütün dünyanın hani bir standartında olan bir şey. Önce tabii ki o bir mezuniyeti oluşturdu ama sonra biz bunu karşılıklı konuştuğumuz durumlar da oldu. Yani ne tarafından bakabiliriz gibi. Bir de bu tabii ki ölçümleri yapmadan önce işte bir gün önce yapması gerekenler, yarım saat önce yapması gerekenler gibi şeyler var. Evet. Ama Şükrü zaten hem sportif ve sporcu değil yani. Konusu Bir de zaten sağlıklı çok ürünleri de var yani, okey. Biz ölçüm arasında öğününü falan proteinle hesaplayıp falan yedi yani. Çekilir dersi benim için, evet. O yüzden o orayı zaten çok disiplinli hazırladığından dolayı sadece o aşamada benim elimden geldiğince yapmak istediğim şey onu ölçüyor duygusundan uzaklaştırıp
kendiyle bir arada bırakmak ve kendi oyunculuk sürecini en doğal haliyle aslında gerçekleştirmesi ki o da o dünyasını güzel görsün, net görsün, manipüle etmeden görsün. Tabii biz- ilk başta bilerek başlıyorsun. Evet. Kendi kendini O yüzden manipüle mesela ediyorsun. asla ekranı göstermedim, asla ekrana bakmadım, asla konuşmadım, asla arada sohbet ya da herhangi bir yorumlama durumu olmadı. Duygu da belirtmedin, hiçbir Duygu şey da yapmadın. belirtmedim. Hatta raporunu bitti konu. Nedir dediğinde de cevap vermedim. Öyle ghostlandın da bayağı ben ya. bayağı hani soruyorum ve çapraz sorgu yapıyorum. Evet. Bir tanesi de kafaya düşer, bir de hiçbirinde düşmedi. Yok, Sonra raporu gönderdim. raporuna baktım. Bayağı iyi. Bayağı ve çok gerçekten doğaçlama dışı bir yerde daha çok yüksek bir şey daha vardı. Zihin hayat Çabuk kısmı adapte çok olmakla adapte. alakalı yani. Muhtemelen bu Survivor... Emotional flexibility miydi? Evet. Evet, yani hop hemen Mesela son kontekst o mesela aslında belki de işte disiplinli oluşu, hafıza kaydının iyi olması, mutlaka deneyimin içinde olması lazım kendisine hafızaya atması için. Evet. Eğer deneyimlemiyorsa mesela Şükrü'nün beyni hafızaya atmıyor. bayağı unutuyor adam bizi aramadı diye şey yapabiliyoruz. Peki Şükrü nerede tetiklendin? Bir şey seni bir duyguya attı büyük ihtimalle. Çok da açıklamazsınız tahmin ediyorum ama bir yerde böyle tetiklenmiş olman gerekiyor. Evet ya deyip. Hatırlıyor musun o anı? Çalışma sırası. Çalışmadan evet. Bir Yani. bölümde olmuştu galiba. Bayağı bir yüksek kaptı. Ya evet, şimdi duyu belleği ile ilgili bir mevzuda biz çok coşmuştuk. Doğru. Yani şimdi method acting, Eric Morris'ler onlar falan hepsinin Aha. zamanında biz de hani öğrenciyken girdik yani bütün hepsine. Evet. Tabii bir noktadan sonra artık yani sen kendi metodunu geliştiriyorsun. Sürekli aynı egzersizleri yapmıyorsun ama ne zaman ki kaybolduğunu hissedersin, ne yapacağını bilemezsin. O zaman aynı öğrencilik dönemindeki gibi ilk başta back to basics bütün temel çalışmaları yapıyorsun. O temel çalışmalarda biraz da duyu belleği üzerinden geliyor. Bizim aslında yaptığımız çalışmaları biraz o temel çalışmalara Aha. benziyordu. O yüzden hani o duyu belleğine girdiğimiz noktada aslında benim de orada olduğunu hatırlamadığım, yani bu şekilde dosyaladığımı fark etmediğim bazı şeyler ortaya çıktı. Güzel de oldu ya. Ara ara böyle Bir ara ama ben meraktan öldüm çünkü bir ap yaşadı. Aha. Onunla alakalı. Evet. Hani aslında şimdi oyunculuk üzerinden baktığımız için daha detaya orada raporu bakmıyorum. Çünkü Evet. belirli bir kısıtası bakmamız lazım. Ama o kadar yüksek bir ap yaşadık ki yani bir anıya Ne çok oluyor gitti senin gitti. değil mi? Yani orada yaşıyor onu Ben ve de onu fiziksel söyledim. olarak da yaşıyor. Ya. Oo Fiziksel güzel. olarak da yaşıyor çünkü fizik otonomlarını da görüyorum. Böyleyim şimdi şuraya baksam mı yok sabit kal. Ama orayı yani o tarafı gerçekten çok iyi. Şimdi zihnimizde bir şeyleri hayal ettiğimiz zaman evet görsel olarak gelir ya hep aklımıza hayal etmek gibi. Rüya da öyledir. Ama fiziki olarak koşuyormuşçasına beyninizin kayıt etmesi çok zor bir şey. Yani gerçekten koşmanız lazım. Aha. Zihninde gerçekten koştu. Ama bu çalışma, kalkmadım meditasyon da ayağa. yapabiliyorsun kalkmadı değil mi? ve koştu ben yani. ayak çalışmada hiç ayağa kalkmadım. Genelde de gözlerim kapalıydı bu arada. Çünkü nasıl olsa diyorum ki beynime şu an bakıyorum. Ben her şeyi sadece beynimle yapmak istiyorum. Bütün Dedim. algıları kapadın. Dış algıları. Evet. hep Yani oturuyordum. onu oturduğunu görmeyen olsa o raporda der ki şu Koşuyor. koşarak bir şey düşünüyor. İstedim ki safi beynime baktırmak yani. Beynime baktırmak. Beynime de baktırmadım değil. Bu sergi için heyecanlıyız. Emma. Peki sana yakışıyor mu işlerde böyle bir film kurgu falan bir taraftan çıkarsın çok belki. severim. Ben de çok seviyorum yani hani bize bir film mi acaba? Ama evet korku filmi. O bence zihninde yaratabilir ama öyle bir gücü var. O zaman çağıralım ve o olsun. O zaman sergiye biz seni takip edip her yerden ulaşacağız. Evet. Bekliyoruz efendim. Görüşürüz. Görüşmek üzere.